Bu tabii Rusya'nın kendi içinde de büyük dalgalanmalar yaratan bir konudur. Ezildi, geçti gitti, adam da öldürüldü sonra. Aklı, istihbaratı, kullanılan silahlarının tamamı Batı'ya aittir. Tek farkı şu, bunu özellikle not düşmemiz gerekebilir. Kim bu? Batı'yı nasıl tarif ediyoruz? Öznesi İngiltere, Almanya olan bir grup. Efendim zaten Trump dediklerini yapamıyor. Bir günde bitireceğim. Yani siz bir günde bitireceğim dediğine inanmış mıydınız? Gelsin bakalım bu arkadaşımız. Zaten bir sorumluluğu yok. İmzalasın. Bu da durumu değiştirmez. Biz çünkü gerçekte o mürekkebin nereden geldiğini biliyoruz o imzanın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlayalım. Buyurun. Ukrayna'nın Rusya'ya son saldırısı üzerine konuşalım istiyoruz ama teknik bir analiz gibi değil belki. Ne anlamalıyız? Hem zamanlamasından hem yönteminden hem daha önceki sürece baktığımızda bir sürecin parçası mı, sonu mu ya da yeni bir sürecin başlangıcı mı? Nasıl yorumlayabiliriz? Onların ifadesine göre 1,5 yıl sürmüş bir operasyon bu. Operasyonun sonunu da İstanbul Zirvesi'ne denk getirdiler. Doğal olarak siyasi mesaj, asıl meselemiz bu. Ne vermiş olabilirler bunda mesaj? Birincisi tıpkı İlk İstanbul Zirvesi'nde olduğu gibi yine ben buradaki olası ilerlemeyi sabote etme aklını görüyorum. Bu bir. İki, şu da söylenebilir. Pazarlık müzakere masasına daha güçlü bir elle oturmak. Bu yapılan bir şey dünyada. Ruslar da yapar bunu. Suriye'de çok yaptılar. Bir görüşme öncesinde sert davranmak gibi bir metotları var. Ancak burada zaten bir müzakere olmadı. Zar zor 1 saat bir araya geldi heyetler. Onda da karşılıklı belgelerini birbirlerine verdiler ve bitti. Yani azıcık nasıl söyleyelim bu konularda çok değil. Azıcık fikir sahibi olan herhangi biri buradan bir şey çıkmayacağını biliyordu. Bu tabii faydasızdır anlamına gelmiyor. Ama şu şeyi bitirelim önce. Şimdi bu saldırılar konusunda Rusya tarafı da bir şey söylüyor, Ukrayna tarafı da bir şey söylüyor. Bunun siyasi mesajını, başlığını attık. Altını da doldurabiliriz. Askeri açıdan sahada bir yeni yönelim ya da değişiklik yaratır mı? Bu mümkün değil. O safhalar çok geçti. Karizma çizdi mi? Çizdi. Esasen bu savaşın başından beri Rusların karizması birden çok defa çizildi. Fakat bir savaştaki bir ülkenin savaş moralini bozup içeride huysuzluk yaratacak bir güçte olabilmesi için mesela daha önceki örneklerin gibi olması lazım. Nedir o? Birincisi mesela Wagner vakası. Yani Prigojin isyanı. Bu Moskova'nın üzerine yürümek şeklinde tezahür etti. Ve biz de dahil bütün dünya ne olacak acaba bu işin sonu diye merak ettik. Çünkü hakikaten bir ihtimal varmış Kremlin'in düşmesi gibi gözüktü. Bu tabii Rusya'nın kendi içinde de büyük dalgalanmalar yaratan bir konudur. Ezildi, geçti gitti, adam da öldürüldü sonra. Yani uçağı falan düşmedi. Ya da o ülkenin onur sembollerinden birini saldırırsınız. Onu da yaptılar. İşte Karadeniz'de bayrak gemisi olan Rusların Moskova adı bile zaten Moskova battı diye verildi. Moskova düştü diye verildi. Bu da tatsız bir görüntü verir savaşta. Veya Kursk bölgesinin karşı işgali. Bu da Rus yönetiminin elindeki gücü nasıl kullanıp kullanamayacağına ilişkin dünyaya bu olayları izleyenlere mesajlar verdi. Gel gelelim. Bunların hepsini bile toplasak bugün Ukrayna'da yaşanan sahadaki durumu değiştirecek kapasitede değil. Bunu yapacak tek güç var. Amerika Birleşik Devletleri. Onun başında da Trump var ve sahadaki gerçekliğe hiçbir şekilde bulaşmak istemiyor. Sahadaki gerçeklik zaten şöyle bir durum anlatıyor bize. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri, NATO ülkeleri, artı Amerika Birleşik Devletleri, artı İngiltere sahadaydı. Ne varsa ellerinde verdiler. Bu son saldırıda da öyledir. Bu son saldırının aklı, istihbaratı, kullanılan silahlarının tamamı Batı'ya aittir. Tek farkı şu, bunu özellikle not düşmemiz gerekebilir. Kim bu? Batı'yı nasıl tarif ediyoruz? Öznesi İngiltere, Almanya olan bir grup. Fransa bundan müstesna değil ama özneleri bu. Peki bunu Amerika'nın hilafına mı yaptılar? Diğerleri için böyle konuşabiliriz veya tartışabiliriz ama bu Amerika'nın hilafına yapılmadı. Bu saldırıda Avrupa'nın imzası var ama Trump'ın parafı var. Yani neden o imzası yok? Çünkü şöyle bir şey düşünüyor Washington. Bu barış onlar için hayati önemli Trump için. Son dönemi olduğu için bazı şeylerin halledilmesi gerekiyor. İsrail, Filistin, İran, Suriye ve Ukrayna. Bu 4 parçanın tamamlanması gerekiyor ve hızla yüzünü başka yere çevirmesi için. Fakat şeyde takıldı. Diğerlerinde az çok bir ilerleme var. İran çok Suriye bitti gibi. İran'da ciddi ilerleme var. İsrail'i biraz sona saklıyor. Onun bir kıvam aradığını anlıyoruz. Konuşmaları bu konuşmalar. Ukrayna'da da çok kendine güveniyordu. Şimdi batağına batmayalım. Yani sürüklenmeyelim daha doğrusu. Efendim zaten Trump dediklerini yapamıyor. Bir günde bitireceğim. Yani siz bir günde bitireceğim dediğine inanmış mıydınız? Diyelim ki o gücü de var. Diyelim ki şöyle olmuştu. 27. günde bitirmişti. Siz mi diyecektiniz yani?
Birinci günde bitiremedi ama. Dünyada ve bizim ülkemizde de Trump karşıtı nereden beslendiğini az çok kestirebildiğimiz bize ne abi yani. Ama bizim açımızdan şöyle bir durum var. Biden'dan daha iyi gözüküyor Türkiye ile ilişkileri. Bu bir eğilim. Güvenilir, güvenilmez, doğrudur, yalandır, zamanla anlarız. Ama Biden dönemi gibi değil Türk-Amerikan ilişkileri şu anda. Daha mı iyi? Evet, daha iyi gözüküyor. Hala büyük açmazlarımız var. İşte PKK, YPG, SDG meselesi gibi. İşte hala bir takım, ben onların peşinde çok koşmuyorum ama F-35'ler şunlar bunlar gibi meseleler var. Çektik bir kenara. Buradaki parafının anlamı Putin'i, bak, bu işten sıkılmaya başlarsam bu şu anlama gelmiyor. Avrupa'nın yanında yer alır seni perişan ederim. Bunu yapmayacak. Bu Amerika yapmayacak bunu. Ama şunu bırakabilir. O da Avrupa için ne gibi bir sonuç doğurur bilmiyorum. Ya arkadaş, bu savaşı ben çıkarmadım. Bu çocukları, benim yüz binlerce insanı ben öldürmedim. Ne haliniz varsa görsün diyebilir. O zaten başka bir kaos anlamına gelir. Bu bizim de istediğimiz bir şey değil. Ama Amerika'nın da Batı'nın diğer yarısının yanında yer almasını da istemiyoruz. Çünkü bu savaşın sürmesi demek ve Zelenski'nin kıyafetleri yüzünden aşağılanmasıyla Oval Ofis'te başlayan sürecin şimdi toparlanmaya çalışıldığı İngiltere, Almanya gibi. Nedret Bey, şu an Amerika Senatosu'nda yeni bir yaptırım planı var. Konuşulan Amerikan Senatosu'nda ve Cumhuriyetçiler yapıyor bunu. Tamam, geçebilir. Önemli değil. Hiç önemi yok. Yani bu karşı tarafta bir etki yaratmıyor. Bakın, karşı tarafta bir etki yaratmıyor. Şimdi bakın, ben de size bir şey sorayım. Ben bunları yorumlarda, yani sosyal medya değil, yani gazetecilerin, akademisyenlerin yorumlarında okuyorum. İşte gördük Rusya'yı. Evet, balonmuş. Peki, cepte. Son olaydan hareketle söylüyorlar. Almanya Genelkurmay Başkanı çıkıp dedi ki, ya bakın arkadaşlar, bu adam yılda 1500 tank üretiyor. Yılda 2 milyon 152 milimetrelik top mermisi üretiyor. Savaşın ana mühimmatlarından biri bu. Bunun sonunun nereye varacağını düşünüyorsunuz. Tabii ki 4 yıl içinde bize saldırması, Avrupa'yı saldırmasını bekliyoruz dedi. Şimdi o 2 milyonluk rakam var ya, onu şöyle görün. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinin artı Amerika Birleşik Devletleri üretiminden daha fazla. Zaten bunu böyle uzun uzun anlatmaya gerek yok. Amerikalılar bize geldiler. Ya siz iyi üretiyorsunuz. Gelin Amerika'da fabrika kuralım sizinle diye. İyi, tamam, size de üretelim dedik. Yani bölgede bunu üretebilen kapasitede 2 ülke var zaten. Birisi biz, birisi Rusya. İngiltere'de aynı, bu bahsettiğim Almanya ve İngiltere örnekleri son 72 saatin hikayesi. O süreç içinde oluyor, taze. Dedi ki biz dedi tamamen yeni bir düzene geçiyoruz. Daha savaşçı bir ülke olacağız dedi Savunma Bakanı. Ve bunu İngilizler pek öyle doküman yayınlamazlar mı dış politika ve savunma konularında? Dokümante etti. Şunlar olacak diye ve işlerinde şu bile var. Askeri evlerin, barak, yani onların kışla dediği değil. Hani subayların kaldı var. Onların tamirine harcanacak para bir yıllık 1,5 milyar pound. Bu. Silahları falan siz düşünün. 12 nükleer denizaltı yapacağız dedi. Peki kime karşı dediğin zaman Rusya'ya karşı diyor. Şimdi bir karar verelim. Bizimkilerin dediği gibi balon mu Ruslar? Yoksa bu kadar savaş çıkartacak, savaşa hazırlanacak kadar balon değil mi? Şimdi bu dış etkenleri Cumhuriyetçiler yaptırım. Bugüne kadar ben sana sorsam, desem ki kaç yaptırım getirilmiştir Rusya'ya? Binlerce. Sonuç sağdaki gerçeklik olduğu gibi duruyor. Burada değişen bir şey yok. İçimizi çok yakan Kırım'dan başlayarak, valla onu da herhalde bir tek biz, yani Avrupa Birliği'nin kimi ülkeleri bunu resmi toplantılarda söylüyorlar ama hani mesela şöyle olsa, Ruslar deseler ki tamam ya ben bu Ukrayna'nın doğusundan aldığım topraklardan çekiliyorum 4 bölgeden ama Kırım'a bir şey demeyin. Birinci saniye satarlar. Kimsenin şüphesi yok. Yine Türkiye çıkar, olmaz kardeşim der. Burası değil yani, Kırım olmaz der. Hiçbir şeyine bu anlamda güvenilmeyecek. Şimdi ilk önce bu ülkeler hakkında ve bu savaş hakkında yorum yaparken bu şeylerden arınmamız gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Zor bir konu. Her neyse. İstanbul görüşmelerinde bir şey çıkmadı. Faydasız değildi ama yapıcı atmosferi not edelim. Türkiye tam olarak bu iki kelime üzerinden bakıyor. Yapıcı atmosfer. Doğrudur, bu şekilde ilerleyebilir. Karşılıklı olarak birbirlerine sordukları memorandum, yani belgelerde biz şöyle istiyoruz, böyle istiyoruz. Nerede? Her iki tarafın kolay kolay birbirini kabul etmeyeceği maddeler var. Mesela Ukrayna'nın bir maddesi diyor ki bir ateşkes ya da barış sağlanır ise bunun çoklu uluslararası güçler tarafından takibi. Biz onun Türkçesinin ne olduğunu biliyoruz. Amerika ve Avrupa bunun paydaşı olsun. Takibinin paydaşı olsun. Rusya bunu yemez. Onun karşı maddesi de şu, hemen çıkacaklar diyor. Ukrayna'da yabancı askeri güç, istihbarat gücü, bu hiçbir şey istemiyoruz.
NATO'ya da giremeyeceksin. Ama bunları cem edersek Rusların dediğinin, çünkü Rusların Ukraynalılardan bir farkı var bu karşılıklı talepler konusunda. Ukrayna savaş sürecinde bunları değiştirdi, dönüştürdü. İlk savaşa başladığı dönemdeki havasının yerine daha makul maddeler getirmeye başladı. Fakat Ruslarınki hiç değişmedi. Kök sorunlar çözülecek. Temel sorunlar. Hangi temel sorunlar? Bu savaşı çıkartan kök sorunlar ortadan kaldırılacak, artı imza göreceğim diyor. Islak imza. Yani o belgeyi göstereceğim. O belge şu demek zaten. Hani onu nasıl ayarlayacaklar ben bilmiyorum. Çünkü Rusların söylediği şuydu. Kardeşim çok bu 90'dan beri, yani 89-90'da duvar çöktü. Soğuk savaş bitti. Üzerimize geldikçe geldiniz yeter. Burada bu işi durdurdum ben. Şimdi bunun bir daha olmayacağına ait bana garanti vereceksiniz. O imzayı da ben belgenin üzerinde göreceğim. Fakat bu şöyle bir şey. Bu imzayı kim atarsa atsın, aracı eliyle bile atarsan at, büyük bir prestij yıkımı olacak Batı açısından, Zelenski imzalasa bile. Çünkü o belgeyi alacak Trump, bir şey yapmasına da gerek yok. İlk önce içeriye döndürecek Rusya'ya, zafer diye. Sonra da dünyaya döndürecek, işte bu kadarsınız diye. Birkaç ülke hariç tabii biz namuslu davrandığımız için bize çok normal yani. Nedet Bey bir şey soracağım. Tabii. Şimdi Zelenski dedi ki artık ben yoruldum savaştan. Ordum da mahvoldu. Cephede de biliyorsunuz geriliyor Ukrayna sürekli. Ben dedi artık barış yapacağım dedi. Peki Avrupa Birliği bunu yapar mı sizce? Avrupa Birliği hala yapmıyor. İngiltere aslında Almanya ve Fransa'yı da arkalayarak, başka ülkeler de var ama onlar küçük olduğu için saymıyoruz. Kudurmuş gibi bu savaşı istiyorlar ve dahası İngilizler şunu da istiyor. Tabii ki Almanlar da onu destekliyorlar. Yani Fransa'nın şöyle ayrıksılığı var. Ya o olmasa da olabilir diyor. Mesela diyorsun ki ya diyor, bu 4'ten çekilir mi bunlar diyorlar Fransızlara. Ya çekilmezler diyor. Yani onu söyleyebiliyor. Tamam ama yani sonunda Fransa işte. Bunu bir lider değişikliği ilk akla hızla bir ateşkes ve barış sürecini ve bu imzayı aklımıza getirir. Anlatabiliyor muyum? Ama başkası bunlara rağmen iktidarı değiştiremez. İngiltere, Almanya, Fransa'ya rağmen Zelenski mesela bir tane şeyi var ona karşı çıkan değil mi? Kiev'in belediye başkanı. Mesela o muhalif. Yani Zelenski'yi devirir mi devirmez mi bilmiyorum. Ama şu anki şartların müsait olmadığı Zelenski'yi devirmek için. Ama bu işler savaşta şöyledir. Yarın sabah kalkarız ve şöyle bir formül çıkabilir. Gelsin bakalım bu arkadaşımız. Zaten bir sorumluluğu yok. İmzalasın. Bu da durumu değiştirmez. Biz çünkü gerçekte o mürekkebin nereden geldiğini biliyoruz o imzanın. Fark etmez ama dünyaya bu şekilde... Fakat şu anda buna yakın değiliz. Bu savaş barışa hala mesafeli ve önümüzde hala bir savaş var. Dramatik olan meselelerden birisi Amerika, yani Trump yönetiminin zamanının darlanmış olması. Bu oyunu biraz böyle kurdu Biden'cı dünya, küreselci dünya. Biden giderken geride bıraktığı mirasın son dönemi bitene kadar böyle stratejik bir kum saatinin boşalması gibi düşünün Trump'ın zamanını. Yetişmeyebilir. Yetişmezse o zaman çok daha büyük ve garip seçeneklerle karşı karşıya kalacağız. Mesela yeni başkan ki ben en çok bunu yazıyorum zaten. 2028'in başkanı kim olacak? 2028'in başkanı kim olacak? Bu çok kritik bir soru. Burada hala küreselce de liberal bir adayın koltuğa oturması hali ayrı bir felaket. Yeni gelenin veya Trump gibi birinin gelse de kim o ve nasıl bakacak meseleye ayrı bir hareket. Peki Trump sıkıştığında Putin'e karşı hamlesi... O da sertleşiyor. Putin'in de bu sefer bir hamle hakkı doğacak. Oradan ne bekleyebiliriz? Bu adamlar biraz şöyle bir şey. Bunları de öyle, Lavrov da öyle. Bunlar sanki damarlarında civa akıyor gibi yani. Benim görüşüm değil ama yani bu Rusya çalışan birçok insan son dönem Rus dış politikasını çok başarılı buluyor. Çok başarılı. Söylüyorlar ve yazıyorlar aleni olarak. Çok başarılı buluyorlar. Yani sonuçta bu adam 3 yıla yakın süredir, daha da fazla dünyanın yani batılı ülkelerle savaşıyor. Gerçek bu yani. Ve bir şekilde de duruyor işte yani yerinde. Peki son saldırıya gelirsek en baştaki. Hala durduğu yeri koruyacak mı Putin? Yoksa artık zorlanıp bir hamle yapma? Ukrayna'ya cevap anlamında mı söylüyor? Yapar. Misilleme. Herkes misilleme bekliyordu. Yapar. Yapmışlığı da var. Ya ne yapabilir? Mesela ben o şeyi çok merak ediyorum yani. Şu ana kadar yapmadığı neyi yapabilir mesela? Nasıl bir yapmadığı bir şey yok ki. Çünkü bizim halkımız tatmin olmuyor yani. Rusya ne yaparsa yapsın yani. Böyle Putin diyor bu sefer yapacak. Bu sefer hani Moskova'nın batışında da, Kursk'ta da, bu nükleer santrale saldırılarda da hep kamuoyunda şey vardı. Bu saldırıyla ilgili bilinmeyen bir taraf söyleyeyim. Bu saldırının öncesinde Batı basınında en çok söylenen şey Rusların sınıra yaklaşık 50-70 bin kişi
kişilik bir ordu belli bir bölümüne yığmaya başladı. Bu yaygın olarak. 2. Bu saldırının hemen öncesinde Rusya'nın farklı yerlerinde sanırım 3 defa olmak üzere tren yollarına sabotajlar yapıldı. Şimdi bu iki olayın, üçüncü olayın kamuflajı olduğu söyleniyor. Yani aslında biz oradan anlayabilirmişiz gelişini diye anlatılıyor. Batılı analizcilerin yorumu ama dikkat çekici bir yorum. Onu da söylemek istedim. Putin aynı şeyi yapsa fark etmiyor. Yani çünkü yine bak bu da pek tartışılmayan televizyon programlarında ya da ben yazılarda görmüyorum. Rus yönetiminin kendisini Ukrayna konusunda frenlediğine ilişkin sık tekrarlanan bir bakış açısı da var. Yani buna cevap verir mi? Verir. Gider bir şehri perişan eder. Onun için zor bir şey değil. Ama mesela ilerlemek konusunda kendini tuttuğu söyleniyor. Evet, son yıllarda biraz düştü sanki yoğunluk, saldırı yoğunluğu. Eski kadar Kiev'i vurmuyorlar mesela. Bu işte biraz o demin Alman ve İngiliz Genelkurmay'ın Savunma Bakanlığı'na verdiğim örneklerdi. Bu ekonomi meselesi çok garip oldu. Mesela Rusya'nın savaş ekonomisi diye bir şeye geçti ve bu devam etti. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yazdığımı da hatırlıyorum bu konuları. Suriye'den başlayarak Suriye'deki Rus varlığından Obama dönemidir bu. En fazla Rusların bu gerilime 6 ay daha ekonomik olarak dayanabileceği. Onun üzerinden kaç olay ve kaç yıl geçti. Ve bakıyoruz öyle bir şey hala gözükmüyor. McDonald's Moskova'dan çekilince yıkılacağını falan düşünüyorlardı Rusların. Rusların isyan edeceğini falan belki düşünüyorlardı. moral olarak. Ya artık McDonald's'ı yiyemeyeceğiz. Çünkü onların öyle bir düşkünlüğü var maalesef. Yani benim Bizde şeyim, yani bir Mastercard'la Visa'nın çıkışında bir sorun yaşadılar ödemelerle ilgili. Yoksa bir ciddi bir sorun, hiçbir şey olmadı. Evet. Beklenti o değil ama. Bir çöküş hali belirecek, sosyal ve siyasete vuracak. Oradan da artık Kremlin'de Putin devrilecek. Bu asıl beklenti bu. Yani çünkü 90'da öyle olmuştu. Peki Putin'in bu savaştan yorulduğunu nasıl anlarız? Artık ben bu savaşı bitirmek istiyorum kardeşim, yoruldum dediğini hangi şeyinden anlayabiliriz? Ya da öyle bir şey olmayacak mı hiç? Pek öyle gözükmüyor. Bilmiyorum özel bir sağlık sorunu falan var mı ama olsa da fark etmez, yerine biri gelecek yani. Bunu bırakmazlar. Ancak şu olur, böyle çok şüpheli bir şey olur. Adam ölür mü ölür. Yani bakın zaten biz bunları konuşmaya, sormaya başladıysak o iş bitmiş gibi. Anlatayım mı? Yani medet umduğumuz yerler burasıysa. Yani benim esasında tek derdim var. 2 tane olay yaşanıyor. Birisi İsrail-Filistin, İsrail'in yaptığı soykırım ve Ukrayna'da ölen, Ukrayna Kızıl Haçı'nın rakamına göre 400.000 kişi. Bak ya bu nasıl bir iştir? Yani madem yeni bir dünya düzenine geçiliyor, bunun hesabının sorulması gerekiyor. Birisine bunun faturasının ödetilmesi gerekiyor. Diyeceksiniz ki onlar küresel kodamanlara bunu nasıl ödeteceksin? Siyasi sonuçlarıyla öğretebilirsiniz. Mesela Polonya'daki son durum. Polonya, Ukrayna Savaşı ile birlikte tıpkı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi bir tür Batı karargahına dönüşmüştü. Şimdi seçimler oldu ve garip bir seçim oldu kimilerine göre ve muhalif bir Cumhurbaşkanı adayı kazandı. Rusya'ya, Ukrayna Savaşı'na ve Avrupa Birliği'ne bakışının farklı olduğu söyleniyor. Bu değişim en taze örnek. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de bunlar yaşanıyor. Mesela İspanya, İsrail konusunda inanılmaz bir duruş sergiliyor. İrlanda hakeza. Bunları çoğaltabiliriz. Bak kimse kusura bakmasın ama yine yapmayayım, başka toplumlara üzecek şeyler söylemeyeyim. Donuk, paralize olmuş adamlar İskandinavlar. Yani NATO'ya girmezsen seni Ruslar saldıracak. Hepsi sıraya girdiler. Para vereceksin, verdiler. Yani tam kafalarının çalıştığını. Halbuki en ileri seviyede onlar gösteriliyordu değil mi? Yani bizim mesela batıya bakışımızda, yönümüzde daha batı en üst batıydı. Sosyal demokrat. Yani bunlar artık uçmuş haldeydiler. Yani beton kullanmayın da şunu kullanmayın da bilmem neydi de ağaçtan bir ağaç kesiyorsan filan. Okey. Bu sümüklü Greta nereliydi ya? Bu hale getirdiler. Bu hale getirmişler. Şimdi ordu yapıyorlar. Ne oldu? Almanya ne oldu? Ne oldu nükleer enerjiler? Kapatıyordunuz da kömürleri kapatıyordunuz. Nükleeri kapatıyordunuz. Diyor ki şimdi ben öyle bir ordu kuruyorum diyor. Ne oldu? Dünyanın yediği en büyük kazık bu. Yeşillerdi, LGBT'ydi falan. Bunun bir yaşam şekli tercihi olmadığı, bir siyasal bakış olduğu, küresel düzene ilişkin bir vaat olduğunu, potansiyel olduğunu, politik dayatma olduğunu dünyada kaç ülke gördü ya? Elhamdülillah yani. Türkiye gördü ve söyledi de. Bu ülkelerden bahsettik, bir de takip ediyoruz. Her 72 saat bir öncekinden farklı oluyor aslında bu süreçte. Son saldırıdan sonraki belki 72 saat değil ama belli bir kümeden bahsedersek bir süreçten nasıl bir hareketlilik görebiliriz? Nasıl bir farklı bir beklenti içerisindeyiz? Askeri anlamda. Evet. Askeri anlamda da ya da politik anlamda da yorumlayabiliriz. Hiç değişik olmayacak. Yalnız şunu söyledi Ruslar. Bakın size bu belgeyi veriyoruz. Bak de düşün, adam vermiyor. Orada vereceğim diyor.
Sebebi var çünkü. Çünkü toksik herkes. Zehirliyorlar. Neyse. Siyasetin hiçbir değişiklik olacağını ben düşünmüyorum. 2. Aynı bu şekilde olaylar yine olabilir. Kırım'da bir yere saldırabilir. Ukrayna. Daha çılgınca bir şey bekliyor musunuz? Mesela nükleer santrale dronlar, yüzlerce drone çarpabilir mi Rusya'da? Olabilir, evet. Yani çünkü Rusları nükleer silah kullanması konusunda tahrik etmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaz Ruslar. Peki yaparsa ne olur? Çok fantezi bir soru. Allah korusun, yani öyle bir şey olmasın yani. Yok yani düşük yoğunluklu bir nükleer atar, hani beklenti Ya önemli işte değil ya. hemen burada Trump'ın kafasından biriydi biliyorsunuz. O neyi kullanıyorsa onlar artık. İşte küçük ölçekli atom bombalarının kullanılması meselesi. İyi, şimdi şey yapıyor işte. Ne kubbeydi? Kendini Gold, sağlam altın alıyor kubbe falan filan değil. Yani kendini sağlam alıyor, kimleri dışarıda bırakıyor? Ne oldu? Atlantik İttifakı. Onları korumayacak mı? Ve onlar da deli gibi şimdi nükleer, bak inanılmaz para ayırdı yine İngiltere. Yeni nükleer silahlar yapacak, kendi nükleer silahlarının üstüne. Evet, daha dün de açıkladılar. Yani, Her basılı gördüğünde söylüyor. Tamam, bu ne ki? Bu ne? Bunun anlamı ne? Yani karşılıklı olarak saldırılar olabilir. Ben kimsenin nükleer silah kullanacağını falan zannetmiyorum. Burada en avantajlı ülkelerden bir, daha doğrusu avantajdan kastım şu. En günahsız ülkeler, günahsız kalan ülkelerden biri Türkiye. Bununla gurur duyuyorum. Bu siyasi mülahazaların tamamından gayrıdır söylediğim. Partilerden şunlar falan. Yani gurur duyuyorum. Bu pisliğe bulaşmadık. İsrail'de de, Ukrayna'da da. Bu gerçek bir pislikti. Neden? Çünkü bu savaşları, mesela Ukrayna Savaşı'nı biz Batı'nın başlattığını biliyoruz. Bu çok açık. Bunun tartışmaların hala yapılıyor olması, Ukrayna'daki savaşı başlatan zihniyetin Türkiye'de de hala tutunmaya çalışmasıdır. Bu kadar.